you think you're better off alone? Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir film analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir komedi filminden bahsedeceğiz. Evet, hafta sonunda sinemaya gitmek isteyenler, gittiğinde hangi filmi izlesem, hangi filme gitsem diye düşünenlere çok güzel bir komedi filminden bahsedeceğim. Yerli bir komedi filminden sizlere bahsediyor olacağım. Hem komediyi hem de duygusallığı bir arada harmanlamış çok önemli bir diziden bahsedeceğiz. Son zamanların sevilen oyuncularından Feyyaz Yiğit'in Haluk Bilginer ile birlikte yapmış olduğu muhteşem bir komedi ama bir o kadar da duygusallığı içinde barındıran güzel bir filmden sizlere bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce bana destek için videomu izleyip videoma like veya dislike atıp yorum atar. 10.000 abone hedefi için de kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarak da sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Yine hype puanımız açık. Hype puanı vererek de videolarımızın daha fazla kişinin önüne çıkıp daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz. Katıl butonumuz da açık. Katıl butonundan da katıl üyeliği olarak videolarımın altındaki teşekkürler kısmından da bana maddi destekte bulunabilirsiniz diyerek videomuza geçelim. Evet, videomuz sizlere önereceğim film Yan Yana adlı film arkadaşlar. Çok kaliteli bir film. Gülmekten öleceğiniz ama bir o kadar da ara ara duygusallık yaşayabileceğiniz güzel bir film. İzleyenlerin çoğunluğunun beğendiği, çoğunluğunun güzel bulduğu, izlemeye değer bir film. Tabii ki yine sizlere filmin fragmanını izleyerek o şekilde gitmenizi tavsiye ediyorum. Filmde Feyyaz Yiğit gibi, Haluk Bilginer gibi, Bilge Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam gibi muhteşem oyuncular bulunuyor. Dizimizde arkadaşlar Ferro adında bir karakterimiz var ki Feyyaz Yiğit'in canlandırmış olduğu Ferro karakteri bir Roman ailesinde büyüyor. Bir kadının çocuğu bulmasıyla, yani Feyyaz Uçar'ı yani Ferruh'u bulmasıyla birlikte alıyor, onu büyütüyor ama Ferruh hiçbir işte tutunamamış, hiçbir işe girememiş, çok fazla iş aramış ama hiçbir işe de girememiş bir kişi. Ferruh kimi girdiği işlerde deneyiminden dolayı alınamıyor, kimi işlerde tecrübesiz olduğu görülüyor, kimi işlerde de ehliyeti olmadığından giremiyor arkadaşlar. En sonunda yaşlı bakımı işine giriyor. Böyle bir ilan görüyor ve o ilana gidiyor arkadaşlar. Orada bir CV dolduruyor. Görüşmeye katılıyor. Görüşmeye katıldıktan sonra oradaki sempatik tavırları, orada yapmış olduğu arkadaşlar sergilemiş olduğu tavır, gerçekleri konuşması, dürüst olmasından dolayı hasta bakıcılığı yapacağı kişi olan Refik Bey tarafından beğeniliyor. Refik Bey Ferruh'u işe almak istiyor. Ama işe alırken de şunu söylüyor. Önce seni bir deneyeceğiz diyor. Bir deneme süreci olacak. Çünkü daha önce çalıştığı kişilerin çok fazla uzun süre, daha önce işe aldıkları kişilerin, yanında çalıştırdıkları kişilerin çok fazla uzun süre kalamadığını, kendisine bakamadığını, belli bir yerden sonra bıktığını ve işten ayrıldığını söylüyor. Refik Bey'in yanına Ferruh giriyor. Ferruh deneme sürecinde o da bazı şeylerden sıkılıyor arkadaşlar. Çünkü Ferruh'un kafasındaki hasta bakıcılık işi düşündüğü gibi çıkmıyor arkadaşlar. Zaten Ferruh'un ailesi de tepkili. Çünkü Ferruh çalışmıyor. İşsiz güçsüz biri. Eve para getirmiyor. Para getirmeden evde yemek yiyor. Evde kalıyor. Ailesi de yani geçici ailesi diyelim. Çünkü öz ailesi değil. Öz ailesi değil. Annesi de evden gitmesini istiyor. Arada tabi bazı küfürleşmeler de dizi içerisinde oluyor arkadaşlar. Daha sonra Ferruh annesinin bunu söylemesinden sonra bu hasta bakıcılığı işini kabul ediyor. Orada şartlar konuşuluyor ve Ferruh orada Refik Bey'in yanında duran Figen karakterine aşık oluyor. Figen karakterinden hoşlanıyor ve kendini zaten film içerisinde de Figen'e beğendirmeye çalışıyor. Bazı Figen'e sempatiklikler yapmaya çalışıyor. Yine bir de Lale karakteri var. Lale karakteri de Refik Bey'in yanında duran bir kişi arkadaşlar. O da Refik Bey'in yanında ona hastalığı boyunca yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii ki Lale Ferruh'a çalışacağı iş şartlarını anlatıyor. Kaçta kalkması gerektiğini, kaçta Refik Bey ile ilgilenmesi gerektiğini, ilaçlarının kaçta verilmesi gerektiğini, hangi ilaçları vermesi gerektiğini, vücut bakımı, saç bakımı, sakal bakımı,
giyim, kuşam, Refik Bey'in hangi işlerde çalıştığını, hangi iş görüşmeleri yaparken neleri giymesi gerektiğini, yine ne tür yemekler yemesi gerektiğini, yapılacak olan fizik tedavi uygulamalarını nasıl yapması gerektiğini, yine tekerlek sanayiye nasıl biriktirmesi gerektiğini, vücut temizliği yaparken işte kakasını nasıl temizleyeceğini, her şeyi tek tek anlatan kişi arkadaşlar. Yine burada bir botanist var. Botanist de oradaki Lale'ye biraz yanaşmaya çalışan kişi. Ferruh da Lale'ye bu botanistler arasında geçen olaylardan dolayı biraz takılıyor arkadaşlar. Yine burada Refik Bey'in bir kızı olmamış, ölen eşinden bir kızı olmamış, bir evlatlık edinmişler ve Ferruh da bunu görüyor. Orada genç bir çocukla aralarında yaşadıklarını görüyor ve onlara kızıyor arkadaşlar. Daha sonra Ferruh Refik Bey'e çok iyi geliyor. Refik Bey'e tatmadığı hisleri tattırıyor. Yaşamadığı hisleri yaşatıyor. O yüzden Refik Bey Ferruh'tan çok memnun. Ferruh da Refik Bey'den çok memnun. Refik Bey'in yaşadığı hayat, Refik Bey'in kaldığı ev, Refik Bey'in bindiği arabalar Ferruh'un başını döndürüyor ve Ferruh'u cezbediyor arkadaşlar. Yani bu süreçte Refik Bey ile Ferruh arasında geçen ilişkiler geçiyor arkadaşlar. Refik Bey varis çorabı giyerken bile bunu Ferruh giydiriyor arkadaşlar. Ferruh da biraz böyle rengarenk giyinen küpeli bir karakter arkadaşlar. Ferruh Bey ile Refik Bey arasında güzel anılar geçiyor. Güzel zamanlar geçiyor. Ama biliyorsunuz Refik Bey bir bayanla mektup arkadaşlığı yapmakta. Mektup arkadaşlığı yaptığı kişi de Şevval Sam arkadaşlar. O da zaten dizinin son bölümlerinde, son anlarında, son kısımlarında görünüyor. Refik Bey ile Şevval Sam'ın arasında geçen bu mektup arkadaşlığını Ferruh bozuyor. Refik Bey'e bir resim göndermesini istiyor. Karşılıklı telefonla önce görüşüyorlar. Telefon görüşmeleri yapılıyor. Telefon görüşmelerinden sonra Şevval Sam Refik Bey'den fotoğraf istiyor ve Refik Bey bir fotoğraf, eski fotoğraflarından birini gönderiyor. Daha sonra Şevval Sam İstanbul'a geldiğini ve Refik Bey ile görüşmek istediğini söylüyor. Bir kafede görüşme yapıyorlar ama Refik Bey Şevval Sam gelmeden kaçıyor. Daha sonra Ferruh ile aralarında sıkıntılar çıkıyor. Ferruh işten ayrılıyor, gidiyor. Daha sonra başkalarını işe almak için görüşüyorlar ama hala Refik Bey'in aklı Ferruh'tadır. Çünkü Ferruh'tan çok memnundu. Ferruh'la yaşadıklarından çok memnundu. Daha sonra tabii ki Ferruh geri dönüyor. Refik Bey'in yanına bir son kalan işini tamamlıyor. Refik Bey'i alıyor, bir yere götürüyor. Refik Bey nereye gittiğini bilmiyor. Orada Şevval Sam'la karşılaşıyorlar. Güzel bir sohbet, muhabbet oluyor. Daha sonra en sonunda filmin başında bir Refik Bey ile Ferruh bir olay yaşıyor. Daha sonra o olaya tekrar geri dönüyorlar filmin sonunda ve olaylar oluyor arkadaşlar. Yani Refik Bey ile yatalak Refik Bey ile hasta bakıcısı Ferruh'un arasında geçen olayların anlatıldığı komedi, ara ara da duygusallığın yaşandığı güzel bir film ortaya çıkmış. En sonunda Ferruh biliyorsunuz Figen'e aşıktı ama Figen'in kendini aşık edemiyor. Figen'le aralarında bir ilişki olmuyor. Evet arkadaşlar, gitmek isteyenler varsa kaçırmasın, gitsin. Kesinlikle beğeneceğiniz, kesinlikle boşta para vermiş olmayacağınız, vaktinizin de güzel geçeceği, paranızın da boşa gitmeyeceği güzel bir film. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere de böyle her cuma günü sinemalarla ilgili videolarımız gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.